Evet, bugün dünya benim avuçlarımın içerisinde. Gördüğünüz gibi şöyle çevireyim. Güzel dünyamız. Şöyle bir elimi şöyle bir atsam da istediğim yerde olsam hep yapar mısın sen onu? Oynar mısın o oyunu? Ben düz dünyaya inandığım için çeviremiyorum. Dünyanın düz olduğunu mu düşünüyorsun? Dümdüz. Dünya düzdür. Gerçekten Biraz bunu araştırmanı öneririm. çok dünyanın neden düz olduğunu düşünüyorsun? Çünkü gidiyorum hep düz. Buradan mesela bazen yürüyorum 300-400 metre, hiç öyle yuvarlaklık göremiyorum. Yani. Gerçekten bir zamanlar Erhan gibi düşünen insanlar tabii ki vardı dünyada. Fakat daha sonrasında dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı. Hala daha Erhan gibi düşünenler var. Hala özür dilerim de yani bak şu an hemen akıl yürütüyorum. Gözümün önünde mesela okyanusu görüyorum. Mavi yerler okyanus olduğunu varsayıyorum. Oradaki sular niye aşağı düşmüyor? Çünkü yer çekimi var. Masaya hep dökülmesi lazım. Yer çekimi var. Sen niye fırlamıyorsun? Araştırmanı öneririm. Araştırmanı ben senin Yorumlarda destek bulabileceğimi düşünüyorum. Dünya düz diyenler aşağıya yorum yazsın arkadaşlar. Bir kişi çıkmayacak, bak görürüz. Bak aha. Bak Seyşeller. Şu an burası var ya, o kadar tatlı bir sıcaklıktadır ki Seyşeller. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın şurayı güneş olarak, şuradan gelen ışığı güneş olarak algılayın. Seyşeller şu an bakın çok sıcakta. Güneş ışınları çünkü oraya daha dik düşüyor. Bu tarafta da daha bir soğuk hava hakim diyebiliriz. Bunların hepsini anlatacağız. Neden olduklarını konuşacağız. Mevsimlerin nasıl oluştuğunu konuşacağız. Dünya ekseninin eğik olmasının ne gibi etkileri var, bunları konuşacağız. Malzemeler. Dünya maketi, ışık kaynağı. Şimdi sevgili dostlar, bildiğiniz gibi dünya hem kendi etrafında dönüyor hem de güneşin etrafında dönüyor. Dünyanın kendi etrafında dönüşü aslında basitçe gece ve gündüzü ortaya çıkartırken güneşin etrafında 365 günde yaptığı dönüş yılı ve mevsimleri ortaya çıkartıyor. Tabii ki dünyanın sadece güneş etrafında dönüyor olması mevsimlerin oluşması için yeterli bir sebep değil. Burada bir de eksen eğikliği dediğimiz mesele var. Maketimizde de gördüğünüz gibi dünya böyle şöyle durmuyor. Yani bir futbol topu edasıyla tam olarak yuvarlak zaten değil. Biliyorsunuz kutuplardan hafifçe basık, orta kısımda, ekvator kısmında şişik bir dünyamız var. Ve ekseni de bu şekilde eğik. Güneşin etrafında da tam bir daire şeklinde de dönmüyor aslında. Eliptik bir yörünge. Bizim bildiğimiz en uzun gün, en uzun gece gibi kavramlar var. Bunun yanında gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu anlar da var arkadaşlar. Peki bu tarihlerin bu dönemlerde oluşmasının sebebi ne? Aslında bu eliptik yörüngenin bunda önemli bir payı var. Hem eksen eğikliği hem eliptik mesele. Dünyanın kuzey yarım küresinde 21 Haziran en uzun gün ve 21 Aralık'ta en kısa gün olarak bilinir. Neden? Şimdi bu güneşten gelen ışınlar olarak varsayın. Güneşin ortada olduğunu az evvelki çizdiğim eliptik yörüngedeki gibi gözünüzde canlandırın. Bakın, kuzey yarımküreye güneşin ışınlarının düşme açısı oldukça dik. Gördüğünüz gibi özellikle mesela şu anda tabii daha iyi görün diye ben Türkiye üzerinde size göstermeye çalışıyorum. Kuzey yarımküreye dünyanın eksen eğikliği güneşe doğru eğildiği için buraya daha fazla, daha dik bir açıyla ışınlar geliyor, güneş ışınları. Bakın güney yarımkürede aynı şey geçerli değil. Kuzey yarımküre yazı yaşıyor şu anda. Çünkü eksen eğikliği sebebiyle 21 Haziran'da bugün de bakın gördüğünüz gibi güneş çok daha dik bir açıyla ve çok daha uzun bir süre ne yapıyor? Kuzey yarımküreye yazı yaşatıyor. Güney yarımküreye baktığınız zaman aşağıda kalan kısım, güney yarımkürede ışınların eğikliği çok daha artıyor. Tabii ekvatorun aşağısı için konuşuyorum. Ekvatora hemen hemen yılın tüm zamanı ışınlar belli bir dereceyle gelir. O yüzden
tropikal iklimdir. Orada mevsim değişiklikleri çok fazla görülmez. Fakat burada en uzun günde 21 Haziran'da Dünya ile Güneş'in açısı bu şekilde. Bu açı böyle döndükçe dostlar, burada mesela tam buraya geldiğinde, tam karşıya geldiğinde, burada da dünyanın eğikliğinden çok fazla etkilenmiyor dünya. Yani eksen eğikliği burada çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi tam böyle dik bir şekilde inmiyor. Burada da ne oluyor? Gece ve gündüz aslında eşitleniyor. Döndü dünya bu tarafa geldi. Burada da 21 Aralık'ta en kısa gün. Ne oldu bakın, az evvel Türkiye neredeydi? Alt taraftaydı. Şimdi daha yukarıda ve güneş açılarını bu sefer daha kısa süreli alıyor. Şöyle olsa, bakın bu şekilde olsa daha uzun bir süre Türkiye ne olur? Güneş alır. Fakat bu şekildeki eksen eğikliği sebebiyle ne oldu? Çok daha kısa süreli geçti. 21 Aralık'ta da burada. Dolayısıyla bu yörünge eğikliği meselesi aynı zamanda neye yol açıyormuş? Günlerin uzunluğu, kısalığına da yol açabiliyormuş. Dünyanın tabii ki güneş etrafındaki pozisyonu da bunun için oldukça önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi sevgili dostlar, ne dedik? Işınların yüzeye düşme açıları var. Dünyanın ekseninin eğik olmasından kaynaklı. Şimdi bu açılar bir de neyi etkiliyor? Aslında sıcaklığı etkiliyor. Şimdi mevsimler tabii ki eksenle, eğiklikle alakalı ve açıların, yani ışınların düşüş açısı da sıcaklıkla alakalı. Bakın ekvator bölgesi hep bildiğiniz gibi çok sıcak diye tabir edilir. Tropikal iklim. Neden? Aslında temelde ekvator bölgesine güneş ışınları hep daha dik bir açıyla düşüyor ve dünyanın şeklinden dolayı da bu bölgeye, gördüğünüz gibi ilk olarak ışınlar bu bölgeye ulaşıyor. Dünyanın şeklinden dolayı orası daha dışarıda kalıyor. Kutuplar da keza bakın güneş ışınlarını en az alan bölge. Şu anda ne dedik? Kuzey yarımkürede şöyle gösterelim. Şu an mesela bakın kuzey yarımkürede yaz ayı yaşanıyor. Neden? Güneş ışınları buraya daha önce ulaşıyor. Gördüğünüz gibi. Peki aynı zamanda güney yarımkürede ne var? Kış var. Burası 21 Haziran şu anda. Döndük. Bu şekilde geldi. Dünya böyle döndü. Burada 21 Aralık'a geldiğimizde ne oluyor dostlar? 21 Aralık'ta dünyanın eksen eğikliğinden dolayı bakın bu sefer güney yarımkürede yaz mevsimi başlıyor. Yani ne oluyor? Bizde kışken güney yarımkürede bildiğiniz gibi yaz. Bunun yanında biz ne diyoruz? Türkiye 4 mevsimi yaşayan bir ülke diyoruz. Dünyadaki her ülke 4 mevsimi yaşıyor mu? Hayır. Ekvator bölgelerinde mevsimlerin geçişleri oldukça belirsizdir dostlar. Genelde sıcak bir hava hakimdir. Yani siz hiç ne diyeyim Seyşeller'de kar yağdığını duydunuz mu? Yağmıyordur çünkü. Neden? Çünkü ekvatora yakın bölgelerde mevsim farkları çok fazla olmaz. Ya da işte Brezilya'da kar yağmaz mesela şu bölgede. Belki çok yüksek kesimleri vardır, yağıyordur ama genelde bu bölgede çok fazla mevsim değişiklikleri olmaz. Genelde ekvatorun bakın şöyle çevre bölgeleri, mesela bizim ülkemiz bu anlamda çok şanslı. Türkiye 4 mevsimi yaşar. Aslında genelde kuzey yarımküre, Amerika'da da mesela yaşanabilir 4 mevsim. Bunun dışında dünyada öyle ekvatora yakın olup 4 mevsimi yaşayan çok fazla ülke yok. Genelde böyle biraz mesafeli olmak gerekir mevsimlerin yaşanması için. Bir de sıcaklık meselesinden bahsedelim dostlar. Bakın sıcaklık dik gelen bölgelerde her zaman daha yüksektir. Dünyanın ekseninin eğik olması bu sıcaklıkların aşırı olmasını da engeller aslında. Dünyayı şöyle ekseni eğik değil de şu şekilde düşünün. Bakın güneş ışınları çok daha etkili bir şekilde dünyaya
gelmiş olur. Bu durumda da sıcaklıklar tek bir bölgede toplanıp orayı yaşanmaz hale getirir. Çünkü bu eksen eğikliği meselesi aslında sıcaklığın da orantılı bir şekilde dünyayı yaşanılabilir kılmak adına bize fayda sağlıyor. Peki eksen eğikliğinin başka ne etkileri var? Deniz akıntıları. Burada da farklı bölgeler farklı şekillerde ısındıkları için yıl boyunca sıcak su soğuk su akıntılarıyla beraber ne oluyor? Okyanuslarda, denizlerde gelgitler ve sıcak su soğuk su akıntıları gerçekleşiyor. Bu da yine eksen eğikliğinin sebep olduğu durumlardan bir tanesi. Onun dışında fotosentez mesela çok önemli biliyorsunuz. Fotosentez çok kötü etkilenirdi. Yani çok fazla güneş dik gelse, çok uzun süre dik gelse maalesef bitkilerde gelişemez. Bu da bütün canlılığı etkileyebilir. Ve aslında hepsinin toplamı bitki ve hayvanların ve insanların aslında yaşamını etkileyen faktörler. Evet sevgili dostlar, bugün de eksen eğikliği meselesinin ne gibi sonuçları var onu öğrendik. O zaman sorumu soruyorum, bakalım ne anlamışız. Dünyanın ekseninin eğik olması aşağıdakilerden hangisine etki ediyor? A. Meteor yağmurlarına, B. Hava olaylarına. Bu haftada dünyanın aslında bildiğimiz, o yıllardan beri bildiğimiz işte ekseninin eğik olması hikayesinin nelere yol açtığını öğrenmiş olduk. Bakalım yeni bir videoda nasıl bir konuyla karşınızda olacağız? Yeni videoya kadar bilimle kalın, hoşça kalın. Aslında benimki daha kolay ya. Düz, dünya düz, güneş de tepede işte yani. Böyle biraz Sana bir karışık şey yani. söyleyeyim mi? Matrix diye bir film vardı. Orada bir laf vardı. Cehalet mutluluktur diye. İşte sen olsun. Dünya düz olduğu için mi diyorsun? Evet. Sen kafayı yormuyorsun çünkü. Daha kolay ama güneş tepede, küt, küt, Düz, dümdüz.